Catherine Bigelow, özellikle son yıllarda Oscar ödüllü The Hurt Locker, Zero Dark Thirty ve Detroit gibi filmleriyle gerilimden asla kaçınmayan bir yönetmen oldu. Son 20 yıldır zamanın siyasetini ele alan filmlerinde işlerinin merkezinde zamanın tiktakları ve artan belirsizlik yer alıyor. Bigelow'un filmleri bu sayede acil ve güçlü bir his uyandırıyor. Günümüz dünyasına kaygılı bir tepki. Bigelow'un 8 yıl aradan sonra çektiği ilk film olan A House of Dynamite tam da onun alanına giriyor ve son 3 filmini Mark Boal yazmış olsa da son filmi Jackie ve The Maze Runner'ın yazarı Noah Oppenheim'dan deliyor. A House of Dynamite, Bigelow'un bilindiği türden bir gerilim etrafında dönüyor. Kimin gönderdiğini bilmeden Amerika'ya doğru gelen bir füzeyi izliyoruz. A House of Dynamite, sizi koltuğunuzun ucunda oturtacak bir gerilim filmi olarak başlasa da, film ilerledikçe ve filmin tasarımını ve yapısını görmeye başladıkça, Bigelow'un son filmi baskısını kaybediyor ve Bigelow'un en iyi eserlerinin zirvelerine asla ulaşamayan, büyüleyici bir dramadan ziyade alışılmadık şekilde kurgulanmış bir deneyim gibi hissettiriyor. A House of Dynamite filmi menir. A House of Dynamite başladığında, Beyaz Saray'da tehditleri izleyen Kaptan Oliver Walker'ı takip ediyoruz. Alaska'daki bir askeri üs, Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yolda olan bir füze fark eder ve Walker'la ekibi, bilinmeyen bir göndericiden gelen bu yaklaşan tehditle nasıl başa çıkacaklarını bulmak zorundadır. A House of Dynamite'ın ilk 1/3 boyunca Kaptan Walker'la aynı odada kalırız ve diğer ekipler ve iş arkadaşlarıyla milyonlarca Amerikalıyı öldürebilecek bir füzeyle nasıl ilerleyeceklerini anlamaya çalışırlar. Bigelow ve Oppenheim'ın sunduğu gerçekten tırnak ısırtan bir senaryo ve böyle bir şeyin ne kadar kolay olabileceğini ve tepki vermek için çok az zamanımız olduğunda ne kadar güçsüz olacağımızı gördüğümüzde daha da sinir bozucu oluyor. Ama sonra A House of Dynamite farklı bir hal alıyor. Daha sonra olayı, görevine yeni gelen ve başkana nasıl devam edeceği konusunda biraz netlik getirmeye istekli olan tek kişi gibi görünen, Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Jake Barrington'ın gözünden takip ediyoruz. A House of Dynamite, daha sonra bir kez daha değişecek ve bu sefer Idris Elba tarafından canlandırılan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı takip edecek. Bu değişimlerin her biri gerçekleştiğinde, böyle bir saldırının nasıl olacağına dair farklı açılardan görüyoruz ve bu süre zarfında diğer karakterlerin neler yaptığını bir araya getiriyoruz. Ülke kolay bir hedef haline gelmeden önce başkanın misilleme yapmasını isteyen General Anthony Brody ve ilk başta yalnızca görüntülü aramalarda görünen ancak daha sonra son perdede önemli bir oyuncu haline gelen Savunma Bakanı Reid Baker gibi bazı karakterler 3 bölümün hepsinden geçiyor. A House of Dynamite'ın yapısı etkileyici, ancak kusurlu. Bir anlatı kurgusu olarak A House of Dynamite, bu durumu farklı bakış açılarından incelemenin büyüleyici bir yolu. Özünde, aynı hikayeyi 3 farklı şekilde görmek bize her seferinde daha fazla bilgi veriyor ve bu ürkütücü anı çevreleyen detayları daha da belirginleştiriyor. Daha önce Sosyal Ağ ve Ejderha Dövmeli Kız filmlerindeki çalışmalarıyla Oscar kazanan editör Kirk Baxter için teknik bir harika olan bu eser, tüm bu karakterleri ve hikayelerini tek bir büyük anlatıda iç içe geçiriyor. Tüm parçaların son anlatımda bir araya geldiğini gördüğümüzde, tüm bu unsurların nasıl bir bütün halinde işlediği gerçekten etkileyici. Ancak bu deneyi denerken, A House of Dynamite, sıra dışı kurgusu uğruna sürükleyici bir hikayeyi feda ediyor. Bu hikayeyi Ferguson'ın Kaptan Walker ile ilk kez izlediğimizde bu yıl sinemalarda gösterilen en yoğun film yapımlarından biri oluyor. Ancak hikaye tekrar başladığında ve hikayenin nereye gideceğini tahmin etmeye başladığınızda A House of Dynamite'ın konsepti zayıflamaya başlıyor ve her yeni varyasyon etkisini zayıflatıyor. Bigelow'un filminin herhangi bir üçüncü perde veya en büyük sorularına bir cevap sunmayacağını anladığınızda A House of Dynamite hikayenin ilk versiyonunda göründüğünden daha fazla uzamaya başlıyor. A House of Dynamite'ın hikayelerini kendi içine nasıl katladığı dikkat çekici olsa da neler olup bittiği hakkında daha fazla ayrıntı öğrendikçe her yeni versiyonda önemli ölçüde ivme kaybediyor. İlk başta yoğun ve yürek burkan gibi görünen şeyler ezbere, hatta zaman zaman gülünç hale geliyor. Karakterlerin bu delilik dedikten sonra, hayır efendim bu gerçek dediği bir tartışma ilk kez ezbere olmasa da ikincisinde düpedüz saçma. Hayal kırıklığına uğratan şey Conclave ve All Quiet on the Western Front'un bestecisi Walker Bertelsmann. Bu müzikler gibi Bertelsmann, gerilimi arttırmak için birkaç notayı müzik motifi olarak yeniden kullanıyor, ancak burada film ilerledikçe absürtleşiyor. A House of Dynamite, her yeni anlatımın bu hikayeyi nasıl daha da detaylandırdığıyla etkileyici olsa da, aynı zamanda her yeni versiyonda giderek daha sinir bozucu ve gülünç hale gelmeyi de başarıyor. Idris Elba ve Rebecca Ferguson,
A House of Dynamite filminde ikisi de sağlam. A House of Dynamite'daki oyuncu kadrosu da oldukça iyi. Çünkü hayatlarında yaşayacakları en korkunç ana tepki vermeleri isteniyor. Ferguson burada özellikle güçlü. Hem ailesini güvende tutmak isteyen endişeli bir anne ve eş olarak, hem de kontrolü elinde tutması gereken güçlü bir pozisyondaki biri olarak bu ana tepki veriyor. Elba da, hiç beklemediği bir durumla uğraşırken kendini bulan başkan rolünde muhteşem. Bu iki performansta da bu saldırının onlar için bir kişi olarak ne anlama geldiğinin insanlığını, aynı zamanda bunun dünyayı nasıl etkileyeceğini görüyoruz. Bu filmin birçok farklı hikayedeki birden fazla karakteri ne kadar iyi ele aldığına rağmen, bu aynı zamanda bu kadrodan bazılarını yeterince göremediğimiz anlamına da geliyor. Özellikle filmin yapılandırılma biçimini göz önünde bulundurduğumuzda, bu hikayelerin hiçbirine dair pek bir çözüm bulamıyoruz. Ve bu da sinir bozucu oluyor. Ama bu hayal kırıklığı, bu füzenin isabet etmesini engellemeye çalışanların yerine konduğumuz için asıl meselenin bir parçası. Teoride şüphesiz akıllıca bir format. Ancak uygulamada, bitmiş hissi vermeyen bir film ortaya çıkarıyor. A House of Dynamite'ın sonunda, cevapların veya sonucun eksikliğinden dolayı hayal kırıklığına uğramıyoruz. Bize anlatılan hikayenin ne kadar parçalı ve eksik olduğundan dolayı hayal kırıklığına uğruyoruz. Formatını uygulamaya çalıştıkça, gerilimini ve aciliyetini hızla kaybediyor ve böyle bir olayın dünyamızda gerçekçi bir şekilde nasıl görüneceğini keşfetme alıştırması gibi hissettiriyor. A House of Dynamite patlayıcı bir şekilde başlıyor. Ancak ne yazık ki sönüp gidiyor. A House of Dynamite, 10 Ekim'de sinemalarda, 24 Ekim'de ise Netflix'te yayınlanacak.